Google Chrome'un web mağazasından indirdiğiniz eklentiler ne kadar güvenli? Bundan 6 ay önce yapay zekanın popüler olduğu zamanlar. Herkes deli gibi yapay zeka tool'ları indiriyordu. Tam o sırada Chrome web mağazasına 2 tane eklenti geliyor. İkisinin de amacı aynı. Tarayıcınızda her daim aktif olan bir yapay zeka asistanı. Şu indirme sayılarına bir bakın. Toplam 600.000 kişi indiriyor. Ve maalesef acı gerçeği söylüyorum. Bu eklentiler her 30 dakikada bir tarayıcı geçmişinizi, çerezlerinizi ve yapay zeka ile konuştuğunuz sohbetleri kendi sunucularına gönderiyorlar. İlk önce Oak Security diye bir firma gönderdikleri sunucu adresini casus mimariyi detaylı bir şekilde rapor ediyor. Ardından The Hacker News, Dark Reading gibi devler geniş kitleleri uyardı. Öyle ki bu araçlar yapay zekayı kullanarak sohbet verilerinizden kim olduğunuzu, şirket sırlarınızı, kodlar, kredi kartı görselleri ve API anahtarlarını çok hızlı bir şekilde analiz ederek paraya dönüştürmeyi hedeflediler. Videoya böyle kan donduran bir olayla girdiğim için üzgünüm. Ama ne kadar güvenilir mağazalardan da gelse sonuçta eklentileri yapan da bir insan ve art niyetli olabiliyor. Gelelim bu videonun konusuna. Raw Earn'ü bilmeyenler için bir tarayıcı eklentisi aslında. Roblox'ta satın aldığınız her eşyadan size geri ödeme yaptığını söyleyen bir eklenti. Eklentiler aynı zip dosyaları gibi paketlenmiş .crx uzantılı dosyalardır. Bu eklentiyi incelemek için internetten online bir CRX VMware kullanacağız. Eklentinin indirme bağlantısını kopyalayıp CRX VMware'e yapıştırıyorum. Open in this VMware butonuna bastığımda artık tüm kaynak kodları elimizde. Bir eklentinin niyetini anlamak için önce hangi sitelere eriştiğine bakmamız lazım. Manifest dosyasına girerek nerelere erişimi olduğunu kontrol edebiliriz. Şurada host permission'da gördüğünüz gibi tüm roblox.com içeren domainlere ve rawearnapi.com diye bir domaine tam erişim sağlayabiliyor. Hemen altında Roblox üzerinde hangi scriptleri çalıştırdığını görebiliyoruz. Injector.js ile başlayalım. Burada document create element kullanılarak yeni bir script tagı oluşturulup içeriğini checkout dosyasından alıyorlar. Bu kod bir kere çalışıp işini halledince sayfadan siliniyor. Checkout'un ne yaptığına bakalım. En üstte eğer ki sayfada Robro 10 frame adında bir element varsa onu zorla kapatıyorlar. İnternetten Robro'nun ne olduğuna baktığımda aslında Roblox için güvenilir, milyonlarca kişi tarafından kullanılan bir ticaret eklentisi olduğunu gördüm. Yani aslında burada rakiplerin eklentisini zorla kapatıyorlar. Nedenini şu an bilmiyoruz. Yine bunun bir benzeri de catalogitem.js dosyasında yapılıyor. Sayfadan timed option container klasına sahip bir öğeyi siliyor. Bu kodda aşağılara doğru indiğimizde sayfaya bir hayli müdahale ettiğini görüyoruz. Ama şurada duplicate purchase buton diye bir fonksiyon dikkatimi çekiyor. Türkçesi satın alma butonlu çoğalt olan bu fonksiyon katalog item veya bundle kelimelerini içeren tüm URL'leri regex ile ayıklayarak tespit ediyor. Eğer ki URL'de bu iki kelime geçmiyorsa kodun devamını çalıştırmıyor. Roblox oynamasam da internetten araştırdığımda eğer ki URL'de katalog kelimesi geçiyorsa şu anda bir satın alma sayfasındayız demekmiş. Eğer bundle varsa tek bir eşya değil de paket halinde satın alma sayfasıymış. Daha sonra şu aşağıda gördüğünüz Roblox'un sunucusuna atılan API isteği bize baktığımız ürünün fiyatını ve type'ını döndürüyor. Credentials include yaparak da sizin cookielerinizle gönderiyorlar. Yani isteği siz yapıyorsunuz. Dışarıdan bir API kullanılmıyor. Dönen cevaptan sonra eğer ürün off sale değilse yani hala satıştaysa şu kod bloğuna giriyoruz. Eğer ürün Roblox tarafından yapıldıysa ve live kısaltmasına sahipse %10 geri ödeme oranı ama Roblox'un orijinal ürünü değilse %5 cashback oranı ayarlanmış. Bunun haricinde ürün sadece belirli oyunlarda satılıyorsa cashback tamamen kapalı. Bunun aslında nedenini birazdan anlamış olacağız. Aşağı indiğimde buton container diye bir değişkene oyunun satın alma butonunu kopyalıyorlar. Ardından cashback eklenmiş yeni butonu aktif ederek orijinal satın alma butonunu kapatıyorlar. Bu cloned butonun eventlerini aşağıda görüyoruz. Click eventi butona tıkladığınızda çalışacak olan kodları belirler. Burada nedense event prevent default kullanılarak orijinal satın alma butonunun kodlarının çalışmasını engelliyorlar. Altında ise yeni bir event oluşturarak Raw Earn Show Checkout ile satın alma sayfasını klonluyorlar. Yani satın ala tıkladığınızda önünüze gelen satın alma sayfası orijinal Roblox'a ait değil de bu eklentiye ait. Sinyal gönderildikten sonra avatar checkout.js dosyası tetikleniyor. Burada yüzlerce satırlık bir HTML kodu görüyoruz. Eklenti sayfanın asıl içeriğini inner HTML ile tamamen silip kendi tasarladığı satın alma ekranıyla değiştiriyor. Bu ekrandaki oyna veya satın al butonuna bastığınızda Launch Game fonksiyonu tetikleniyor. O fonksiyon Launch Game Bulk diye bir eventi, o eventte Background.js'i tetikliyor. Buradan kendi sunucularına satın almak istediğiniz itemi gönderiyorlar. Karşılığında ise sunucudan bir place ID yani Roblox oyun kodu alıyorlar. Sunucudan gelen bu oyun koduyla eklenti bilgisayarınızda rızanız dışında Roblox oyun motorunu başlatıyor ve sizi zorla kendi kurdukları özel bir oyuna sokuyor. Nedeni ise bir eşyayı Roblox'ta web sitesinden değil de bir oyun içinden satın alırsanız o oyun sahibi satılan eşyadan %40 komisyon alır. Adamlar aslında size cashback vaadiyle sizin paranız üzerinden haksız bir kazanç ağı kurmuşlar. Sonuç olarak bu eklentiyi kullandığınızda aslında severek oynadığınız
O eşyayı veya oyunu yapan içerik üreticinin hakkı olan komisyonu çalmış ve bu adamlara yedirmiş oluyorsunuz. Peki hesaplarımız güvende mi? Kodları detaylıca incelediğimde doğrudan şifrelerinizi veya cookie'lerinizi çalan zararlı yazılım satırına rastlamadım. Ancak bu işin karanlık tarafı şu: eklenti Roblox üzerindeki her hareketinizi sürekli kendi sunucusuna gönderiyor. Ama unutmayın ki bu eklenti emirleri doğrudan raw.api.com adresindeki dış bir sunucudan alıyor. Yarın o sunucudan eklentiye farklı komutlar gönderebilirler. Uzaktan yönetilen her eklenti aslında bir nevi tarayıcınızda bekleyen bir saatli bombadır. Bu yüzden bu tarz bedava Robux ya da cashback vaat eden eklentilerden kesinlikle uzak durmanızı öneririm. Ya da hiçbir oturumunuzun açık olmadığı, sadece Roblox oynadığınız ikinci bir tarayıcı indirip oradan açmanızı öneririm.